Esenlikler sevgili dostlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam da YouTube'da canlı yayındayız. Ve bugün müthiş serimizi, istikrarımızı sürdürüyoruz. Ama bugün sevgili dostum Berkay Başkaya ile birlikteyiz. Bugün çok merak edebileceğiniz bazı konulardan konuşacağız. Öncelikle Berkay'ı tanıyalım. Berkay neler yapıyor profesyonel hayatında? Onu inceleyelim. Buyur Berkay. Berkay profesyonel hayatında neler yapıyor? Öncelikle selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Berkay ne yapıyor? Berkay lise mezunu. Web programlama bölümünden mezun bir arkadaşınız. Profesyonel olarak web tasarım yapıyorum. Grafik tasarım yapıyorum. Onun dışında çağrı merkezi gibi işletmelerde daha önce deneyimim oldu. Şu anda ise güncel olarak freelance grafik tasarım yapıyorum. Güzel. Arkadaşlar biz bugün müthiş konulardan bahsedeceğiz. Hatta Berkay'la da nasıl tanıştığımızdan da bahsetmek istiyorum ben ufak ufak. Berkay dostumla reklam ajansında birlikte çalışıyorduk. O şekilde oldu. Üstelik aynı okulun aynı sınıfındaydık. Ondan öncesinde de aynı ortaokula gittik. Safranbolu'da. Müthiş bir birlikteliğimiz var aslında bu dostluk konusunda. Kardeşimle birlikte de çalışmıştık. Çok güzel zamanlar geçirdik gerçekten. Şimdi ise canlı yayında konuğum. Beni çok mutlu ettin dostum. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi gidiyor. Virüs. Çıkamıyoruz evden. Evet. Vaktimiz aynı bildiğin gibi senin. Ya benim aslında bu canlı yayın olayı başladığından beri süper gidiyor. Dostlarımızla birlikte her akşam canlı yayın yapıyoruz. Süper oldu. Hatta sınıflarımızdan da bir konuğumuz vardı biliyorsun kargo konusunda. Aynen. Evet. Yılmaz. Öyle devam ediyoruz işte. Onun dışında çalışmalar da devam ediyor. Umarız daha etkili projelerle hayatta olacağız dostum. Seni de burada görmek harika. Her akşam canlı yayın yaparken senin müthiş birikimlerini de aslında aktarmak istiyoruz. Bugün dostlar çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri sürekli bir çağrı merkezine ulaşmak durumunda olabiliyorsunuz. Bugün Berkay onlardan bahsedecek. Onun dışında sorularınız varsa sohbet kısmı size ait. Dilediğinizce sorular sorabilirsiniz. Ben Serhan Gören. Yaklaşık 27 akşamdır YouTube'da canlı yayın yapıyoruz ve hız kesmeden devam ediyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Bu akşam da çok değerli konuğum Berkay Başkaya dostumla birlikteyiz. Dostum bize bugün çağrı merkezlerinden bahsedecek. Çağrı merkezlerinde ne yapıyorlar normalde? Çağrı merkezlerinde operatör olarak müşterilerin paketler hakkında, internetleri hakkında, hatları hakkında bilgiler genelde veriliyor. Bazı durumlarda da ihtiyaçları oluyor farklı durumlar için. Yardım babında görüşme sağlanıyor, öyle söyleyeyim. Ve bu noktada sen de o operatörlerden biriydin ve güzel bir çalışma ortaya koydun. Birçok şirket var. Başta gelen 3 şirket var. O şirketlerden bir tanesinde çalıştın sen de. Çağrı merkezlerinde çalışırken umarım mutluydun. Mutlu muydun bu arada? Onu soralım. Yani mutlu olduğumuz durumlar oldu, mutsuz olduğumuz durumlar oldu. Hani sabit durmak imkansız, öyle söyleyeyim. Evet. Orada bir de çalışırken yasak durumu var. Yasaklar nasıldı Berkay? Yasaklar nasıldı? Yani size bir yasak uygulanıyor muydu? Yoksa telefonunuzu kullanamazsınız, kalkamazsınız, dışarı çıkamazsınız hava almaya falan. Yani şu şekilde bilgisayar başındayken Hı hı. hani hazır bekliyorsun sonuçta müşteriyi. Her an bir çağrı gelebilir. Hani şöyle diyeyim. Çağrı merkezinde yani hatta müşteri beklerken müşteri arıyor, sen açıyorsun da konuşuyorsun yok. Kulaklık deyip otomatik açılıyor. Kulaklık dedin ses gitti. Tekrar bahseder misin dostum? Şimdi geliyor. Geliyor. Hı hı. Tamamdır. Kulaklık normalde tıklıyorsunuz. Kulaklık dedin gitti. Normalde bir geliyor bir gidiyormuş gibi. Sesli konuş dilersen. Buraya doğru, kameraya doğru bize de. Tamam, şu an net galiba. Geliyor şu an, evet, süper. Tamam. Normal şartlarda bekliyorsunuz. Hani müşteri aradığı zaman telefonu ben açmayayım ya da 5-10 saniye sonra açayım ya da dur Öyle işim bir var durum sonradan yok. açarım. Yok. Direkt otomatik açılıyor. Hani Orada öyle bir çalışmak imkanı yok. kolay mıydı sence? Zor. Yani Yani kolay olamaz. iki iş yaptın aslına bakarsan farklı kulvarlarda ve çok başarılısın. Bu noktada
grafik tasarım mı sence seni daha böyle zorluyordu, yoksa çağrı merkezinde çalışan biri olmak mı? Yani çağrı merkezi daha zor tabii. Hı Hani hı. grafik tasarım biraz daha hani istediğin zaman mola verebiliyorsun. Hani beynini dinlendirebiliyorsun vesaire. Hani ama çağrı merkezinde sürekli bilgisayar başındasın. Hazır bekliyorsun, böyle asker gibisin yani. Peki neden çağrı merkezinde bir çalışan olmaya karar verdin? Yani çağrı merkezinde çalışan olmak, yani bulunduğumuz bölgeye göre iş imkanı olarak iyi işlerden biri aslında. Hani bulunduğumuz bölgede, şimdi şöyle nasıl söyleyeyim, başka şehirlerde olsa hani bu kadar şey yapılmaz ama Karabük'te mesela şöyle algılanıyor. Oturduğun yerden hani telefonla konuşuyorsun, para kazanıyorsun. Ha. Ne kadar zor olabilir ki deniyor. Ama aslında öyle değil diyorsun yani. Kesinlikle. Neden öyle değil peki? Yani onun zorlukları ne? Bir de o zorlukları yaşarken aslında öğrendiğin şeyleri de merak ediyorum. Neler öğrendin? Sana ne kattı? En çok ne kattı? Öyle söyleyeyim. Hani sabırlı Sabır kattı olabilmeyi, sana. kısa ve öz bir şeyleri konuşabilmeyi kattı. Öyle söyleyeyim. Evet, güzel. Çok çok mantıklı bir şeyden değindin aslında. Kısa ve öz konuşmayı kazandırdı sana. Peki önerir misin, yani biri çağrı merkezinde çalışacak, ona çağrı merkezinde çalış sen diye önerir misin dostum? Ya nasıl söyleyeyim? Çok sabırlı bir insanın hani orada çalışabilir. Sabırsız bir insanın orada fazla uzun süreli çalışacağını düşünemezsiniz. Mümkün değil. Ya tam bu noktada şartların ve koşulların aktifliği önemli. Yani sen orada çalışırken şartlar ve koşullar olumlu muydu ki sen oradaki çalışmaya adapte oldun, orada çalışmak istedin? Yani oradaki şartlar işte maaştır, dışarı çıkmadır, molalardır. Bunlar seni tatmin ediyor muydu orada çalışma babında? Yani şu şekilde normal şartlarda oradaki imkanlar, hani maaş olsun, yemek ücretleri olsun vesaire, bulunduğunuz ortamdaki aldığınız hizmetler olsun, tatmin ediyor. Ama Güzel. şöyle söylenebilir, maaş şimdi, hani ben tek çocuğum, hani evli değilim, bir şey değilim, bir ev geçindirme derdim yok vesairem yok. Ona göre iyi maaşım ama bir ailenin bir babası orada çalışıp da ev geçindirmesi imkansız o maaşla, öyle söyleyeyim. Hmm. Anlaşıldı. Ya şu doğru mu? Mesela çağrı merkezlerinde hep kadınlar çalışıyor. Çağrı merkezlerinde hep kadınlar diyor, öyle bir ağırlıklı olarak çalışma olmuyor. Ya Fark zaten çağrı ettiğin merkezi, kadarıyla nasıl yani çoğunluk olarak? yani alımlarda zaten bir takım testlerden geçiriliyor. Hani sen gel burada çalış diye kimseyi almıyorlar. Ha, Birkaç testten geçiyorsun, ona göre, diksiyonuna göre. Hani orada konuşup konuşamayacağına ya da sabırlı olup olamayacağına ya da müşteriye hızlı çözüm sunup sunamayacağına bakıyorlar. Ona göre alıyorlar. süper. Bu arada ben yaşadığın anıları çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar, efsanevi bahsedecek şeyler var konuyla alakalı. Bu tam bu noktada yaşadığın anıları yani bize bahseder misin dostum? Mesela en kötü ne yaşadın? Sen bir çağrı merkezinde çalışan olarak. Unutamadığın bir anıyı söyle bize. Yani 3-12 vardiyamız vardı. Evet. Yani öğlen 3'te gidiyorduk, gece 12'de çıkıyorduk. Benim de işte işten çıkmama son bir saat falan kalmıştı. Evet. Yok, bir değil. İşte mola verme sistemimiz var. Hani takım olarak zaten çalışılıyor orada. Sırayla, yani internet kafe gibi bir yer düşünün. Yan yana arkadaşlarınız var. Evet. Yanımdaki adam molaya çıkıyor. Geliyor, sonra ben çıkıyorum. Sonra benden sonra yanımdaki çıkıyor. Devam ediyor o şekilde. Molaya çıkacaktım. Molaya çıkmamız için de bilgisayar üzerinde mola butonlarımız var ekranlarda. Mola butonuna bastığın zaman sana çağrı gelmiyor. Molada kalıyorsun. Mola Aa. süremiz 10 dakika. Tam molaya çıkacağım. Hani zaten 1,5 saatimiz falan kalmış işten çıkmaya. Son kez bir mola yapayım dedim. Tam molaya gireceğim sıra biri aradı beni. Bir tane adam. Yani işte buyurun dedim, karşıladım. Adam dedi, işte anlattı. Paket istiyorum dedi, 50 TL kadar bir fiyat vardı paketin. Ondan sonra tamam dedim, tanımlayalım. İşte adamın hattına baktım, 48 lira var. Ondan sonra zaten anladım, orada telsiz kullanımı çekilmiş adamın. Ondan sonra dedim 50 liralık paketi yapamıyoruz. Hani hattınızda 48 lira Adam da var. 50 Nasıl lira olur dedi. yükledikten sonra değil mi? Aynen. Adam dedi nasıl hani 48 oluyor dedi. Ben 50 yükledim dedi. İşte baktım dedim 48 lira görünüyor. Küsuratı da vardı da tam hatırlamıyorum küsuratını.
Dedim bu şekilde hani şu 45 liralık paket yapabiliriz ya da eksi bakiye açıp da 50 liralık alabilirsiniz. O kullandığınız 2 lira önümüzdeki ay yüklemenizde kesilir dedim. Evet. Dedi ki benden bu ay telsiz kullanım çekilmeyecekti dedi. Yani şimdi düşününce adam öyle bir söyledi ki sanki adamın altından telsiz kullanım hiç çekilmiyormuş gibi. Dedim hani her ay düzenli olarak bütün operatörler bütün telefon kullanıcılarından alıyor o ücreti. Bir Evet. sonuçta. Dedim şey dedi. Senden önce görüştüğüm dedi müşteri temsilcisi Güzel. bana bu ay içerisinde çekilmeyeceğini söyledi dedi. Hani Yalan adamla olabilir mi konuştuğumuz bu? ayınki alınmış. Yalan şöyle bazen nasıl söyleyeyim geçen ayınki adam büyük ihtimal şu şekilde oldu. Diyorum Mart ayındayız. Tamam Mart ayının ikisindeyiz. Misal veriyorum. Adamın telsiz kullanımı mesela Şubat ayının sonlarına doğru çekilmiştir. Anladın mı? Mart ayının başında bir daha çekilince adam ne oluyor iki kere arka arkaya yani. Ha. İçinden şey yapmış olabilir. Süre olarak yakın olabilir. O yüzden demiştir diye düşünüyorum. Ondan sonra konuştuk adamla. İşte dedim böyle böyle bir durum var. Adam dedi müşteri temsilciniz bana hatalı bilgi verdi o zaman dedi. Ben de dedim olmuş olabilir hani bu şekilde bir hata. Hani konuyla ilgili şu anda benim yapabileceğim bir durum yok. Zaten hani yapılacak bir şey olsa zaten yapardık. Evet. Ondan sonra adam bana ben de o müşteri temsilcisinden dedi şikayetçi olmak istiyorum dedi. Sen de şikayet Ben de kaydı oluşturmak zorundasın. ben şikayet kaydı oluşturmak zorundayım ama yanımdaki adam da savunmam gerekiyor. Hani mesela senle beraber çalışıyoruz. Biri geldi seni şikayet etti. Hemen gidelim edelim yok yani. Önce senin hatanı kapatmaya çalışırım. Anladın mı? Dedim böyle yanlışlık olmuş olabilir hani vesaire falan. Tatlı dille konuşuyoruz falan böyle. Tabii uzuyor bu arada çağrı. Bu noktada Çağrı da uzuyor tabii. yani benim aldığım bir duyuma göre bir arkadaşım Turkcell'de çalışıyordu. Dedi ki çağrı sürelerini ne kadar kısa süre tutarsak o kadar iyi avantajlı bizim için diyordu. Şimdi bu noktada sen hem çağrı süresini uzatmış oluyorsun. Tam çıkacağına bir saat var. Uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Sen de laf anlatmaya çalışıyorsun falan. Sonra ne oldu? Aynen. Ondan sonra adam bekledi. Dedi ben şikayetçi olacağım. Hani adam inat. Evet. İnatçı çıktı. Tamam dedim o zaman yapalım. Ondan sonra şikayet kaydını oluşturduk vesaire. Yaklaşık hani yarım saat kadar sürdü buraya gelene kadar o muhabbet adamla telefonda. Şikayet kaydını açtık. Ondan sonra bu sefer de dedi ki ben senden de şikayetçi olacağım dedi. Dedim yanındaki adamı savunmaya çalışıyorsun bana diye. Bu şekilde bir talebiniz var mecbur yapacağız. Hani mecbur yapacağız da diyemiyorsun tabii de tamam yapalım dedim. Kendime şikayet kaydı açıyorum falan. Evet. Ondan sonra Kendine şikayet form- yazıyorsun yani. aynen kendime şikayet yazıyorum kendi adıma. Bilmem ne numaralı müşteri işte isim soy isim yazıyorum. Bu kişiden işte şikayetçidir. Yani ortalama bir 3 gün kadar falan bir şey var. Çözüme ulaşma süreci var. Hı hı. Adam bana bunu sordu. Ne zaman sonuçlanacak dedi. Adam benim atılmamı istiyor sanki böyle. Öyle bir 3 gün Öyle bir içerisinde dedin, dedim. öyle bir dedikten sonra ses kesildi dostum. Yani adam öyle bir sordu ki sanki benim işten atılmamı istiyormuş gibi böyle. Ha. Ne zaman sonra ne zaman gidiyorsun çıkarılıyorsun işten gibisinden. Ondan sonra dedim 3 gün. Hani net olarak bir bilgi veremem. Ben şimdi adama bir gün 5 saat sonra olacak desem olmayacak yani. Bilmiyorum. Evet. Biz de bilmiyoruz. Bize de söylenilen 3 gün. Ondan sonra ben de net bir şekilde öğrenmek istiyorum dedi. Adam inat. Neyse yani şu anda dedim bu şekilde başka bilgi aktaramam. Bize zaten verilen bilgi de hani 3 saat olarak belirtilmiş. Net olarak ben size şimdi bir şey söylersem yalancı duruma düşeceğim bu sefer de Yani dedim. konuşma uzuyor da uzuyor burada değil mi? Senin de çağrı Uzuyor. süren uzuyor. Uzuyor. Çağrı süresinin normal şartlarda kısa tutulması gerekiyor. Evet. Hani ay sonu performanslarına göre çağrı süreleri bakılıyor. Zaten çağrı merkezlerinin bir numaralı önceliği müşterinin en kısa sürede hani işini çözüp sonuca ulaştırmak normal Evet. şartlarda. Çağrı ortalama 45 dakikayı buldu. O adamla Oo. konuşma çağrım. Ondan sonra adam bana garez oldu. Yani o çağrıda. Evet. Dedi ki ben dedi o operatörün hani ismini vermeyeyim. O operatördeki dedi bütün paketleri öğrenmek istiyorum dedi. Bana sırf garezini ama. Ben de şimdi şaşırdım. Ben bu adamla görüşmeye başladığım zamanlarda daha orada 1,5 aylık mı neydim? Çağrı merkezindeki tecrübem 1,5 ay kadardı. Her şeyi de net bilmiyordum öyle. Hani çok detaylı bir şekilde bilmiyordum. İlk defa böyle bir müşteri çıktı karşıma. Nasıl yapacağım hani ne desem ben bu adama diye düşünüyorum bir yandan da.
Ondan sonra takım liderleri var. Yani koridorda geziyor. Hani herhangi birisi sıkıştığı zaman hemen yardım istiyorsun. Ben bu adama hani nasıl bir cevap verebilirim, ne yapabilirim gibisinden. Ondan sonra dedim hatta bekleteceğim dedim gittim. Evet. Takım liderine sordum. Paketlerin hepsini öğrenmek istiyor ya. Hepsinden kastım 100-150 tane paket var hani Aman operatörde. yarabbi. Aha. Paket var dedin 100-150 tane sonra. Yani paketler de şöyle söylemiyorsun adama. 2 GB var, 4 GB var, 5 GB var değil. Paketlerini detaylı detaylı anlatıyorsun. 2 GB 500 dakika 1000 SMS. Yerine gidiyorsun 4 dakika 500 dakika 1000 SMS falan böyle tek tek anlattıracak. Dedim takım liderine böyle böyle hani öğrenmek istiyor ne yapacağım ben bunu? Mecbur sayacaksın dedi. Allah. Ses gitti. Mecbur sayacaksın dedi. Sonra ne oldu? Ses gitti kanka dostum. Ne yazık ki. Dilersen bir sesi kapatıp aç. Konuşmaya çalış bakalım. Değerlendirelim şu an sesi. Hepiniz hoş geldiniz dostlar canlı yayınımıza. Her akşam YouTube'da 22.00'da canlı yayındayız ve sizleri burada görmek harika. Berkay'ın sesi gitti. O sırada şu an geldi. Tamam. Temassızlık yapıyor olabilir. Şuradan şunu indireyim. Buyur devam Paket- et dostum. Paketlerin hepsine başladım saymaya. 5 liralık günlük paketler var. Ve aylık yıllık paketler var. Tek tek sayıyorum. Hani 5 dakika 5 GB 500 dakika 1000 SMS falan filan. Adam da şey yapıyor bana. Sırf gıcıklığına böyle. Mesela ben sana 5 GB diyorum. Sen bana tekrar soruyorsun 5 GB diye anlamamış gibi böyle. Her dediğimi tekrarlattırıyor Bayağı bana. uzuyor yani. Çağrı Süre süresi. 2 katına katlanıyor. Uzadıkça bir Öyle de olunca. senin için problem oluyor bak hala. Benim için problem oluyor. Çağrı'da zaten hani sabır önemli ama Sonra ne oldu? cidden yani paketlerin hepsini saydıktan sonra teşekkürler Berkay Bey dedi. İşte sizden şikayetçi oldum falan filan dedi. Kusura bakmayın dedi. Önemli değil dedim kapattık. Ama benim bu olayı yaşadıktan yani artı bir yarım saat falan bir mesai yaptım. Öyle diyeyim. Fazla mesai yaptın. Diyelim fazla Aynen. mesai yaptın. Fazla mesai yaptığın için Rıdvan hoş geldin. Sana bir ödeme yapıldı mı? Öyle bir durum falan var mı? Yapılmadı mı? Yok. Şöyle diyeyim işin şanssız tarafı var bir de. Normal şartlarda benim vardiyam bittiği zaman mesela 12'yi 1 geçse bile benim başka birine aktarmam gerekir çağrıyı. Müşteri yani anons yaparsın. Benim hani mesai süren bitmiş bulunmakta başka bir müşteri temsilcimize aktarıyorum diyerek göndermen gerekiyor normalde. Evet. Bu kuraldan bir hafta öncesinde kaldırıldı. Hadi sana denk geldiğinde kaldırıldı. Bana denk geldi. Vay. Tamam en Sıkıntılıydı kötü ya. olayı anlattın dostum. Bir de en iyi olayı anlat bize mesela. Mümkünse. Mesela Yaşadığın... şöyle bir şey oldu. Eğlendiğim ama bir yandan da üzüldüğüm bir olay oldu. Mesela bir tane teyze aradı. Hani tuşlu telefon kullanıyor. Görüyorum sistemde. Aradı, paket yaptırmak istedi falan. Ondan sonra kimse bana yardımcı olamadı, olmuyor falan filan dedi. Tamam dedim ben yardımcı olayım size falan. Tuşlu telefonu varmış. Dedim sordum telefonunu tuşlu mu? Evet. İşte hattında belli bir miktarda para vardı. Yetebileceği paketlere baktım. En uygununu söyledim. Bu paketi yapabiliriz diye. Ondan sonra nasıl yapacağım ben bu paketi dedi. O sırada sistemlerde bir sıkıntı vardı. Biz paket tanımlayamıyorduk hatlara. SMS kodu var. Bir paketin adı yazıp hani 5000'e mesela gönderiyorsun gibi. Bunu yaptıramamış kimse. Müşteri temsilcilerinin hiçbiri. Ben de açtım telefon önüme. Hani hangi harf hangi sayıda. Ona bak mesela 7'de J var falan gibisinden. Tek tek söyledim. Tabi uzadı biraz hattım. Sürem yani konuşma sürem. Ondan sonra şimdi ben paketi bitirdikten sonra hemen kapatıp diğer müşteriye gideceğim diye bekliyorum. Ondan sonra bekledim. Paketi hemen mesajını yazdı, gönderdi sisteme. Ben bilgisayardan kontrol ettim. Paket tanımlandı dedim. Teyze bir başladı. Allah senden razı olsun. İşte dualar bilmem neler. Kadına diyemiyorsun hani. Diğer hatta Kapatmam gitmem lazım. gerekiyor da Kapatalım. diyemiyorsun. Şey olur yani. Öyle dedi. Ben de amin 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 dedim böyle bilgisayar başında. Ama En sonunda dakikalar kapattı boyunca gitti. sana dua etti. Ne güzel ya. Yani sürem uzadı o da kötü oldu. Onun için hesap veriyorsun bir de. Ha, neden Yani süreyi uzattın yetkililere. diye. Niye uzun şey yaptırdın diye. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Arkadaşlar tam bu noktada bir de herkesin merak edebileceği bir olay var. Çağrı
merkezinde çalışan kişilere sarkıntılık mevzusu. Sen böyle bir şey yaşadın mı Berkay? Yaşadım. Ama keşke yaşamasaydım. Anlatabiliyor musun peki? Mümkün mü? Tabii. Mesela ben bir gün çağrıdaydım akşam saatlerinde. Saat 22 sularında. Gitti yine. Saat 22 sularında sesin gitti. Temassızlığı. Ha, yüksek sesle konuşmayı dene dostum. Ses kontrol yapalım. Ses geliyor mu Heh, şu anda? şu an geliyor, evet. Bu temassızlık değil ya. Bu başka bir şey galiba. Discord'dan kaynaklı olabilir. Evet dostum. Şöyle. Bu sarkıntılık sarkıntılık olayını anlatıyordum. Şöyle yaptığımız zaman. Akşam 2 tane kız aradı. İşte bizim yaşlarımızda ses tonundan anladığım kadarıyla. Hı. İşte Aleykümselam. şeyi sordu. Instagram'da dedi ben dedi birini engellediğim zaman dedi o kişi benim storylerimi görebilirim diye. Yani Turkcell yani diyorum Turkcell ya da Avaya ya da başka bir operatör arayıp da bunu sormaz kimse yani. Neyse aradı sordu. Normal şartta telefonu kapattığın zaman hani bir anket 5 yıldız verme. Evet. Onu biz sistemlerimizde bizim için çok önemli. Tabii. Hani biz ona göre hesap veriyoruz ya tebrik ediliyoruz gibisin. Dedim şimdi ne yapsam ben buna? Hani yardımcı olsam mı? Şimdi olmasa bir yıldız verecek kötü müşteri temsilcisi diyecek. Ben gideceğim içeride hesap vereceğim başka birine mesela. Dedim madem hani hatlarda da yoğunluk yok zaten yardımcı olayım. Evet. Dedim göremez Instagram. Başka bir şey daha sormuştu Instagram'la alakalı. Tam hatırlamıyorum ama ona da cevap verdim. Kullanıcı adını mı sordu? Başka bir şey sorduydu yine ayarlarla alakalı. Ben de şey dedim. Hani Instagram'ın dedim destek birimine başvurmanız gerekiyor. Normal şartla bu konuyla alakalı yardım edemeyiz size. Evet. Hani ben müşteri memnuniyeti adına cevap verdim dedim. Ondan sonra senin Instagram'ın var mı dedi. Aman yarabbi. Var dedim. Versene dedi. Veremem. Hani ismini Berkay'ın söyleyebilirsin Instagram'ı ama için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz dostlar. Instagram yani şöyle normal şartta zaten orada çalışırken bile müşteri sana sorsa bile soyadını söyleyemiyorsun. Evet. Bilgi güvenliği için. Hani sor adımı söyleyemem dedim. Hani bilgi güvenliği isim soyisim veremiyoruz dedim. Ondan sonra versen ne olur ki ya falan dedi. Ondan sonra dedim hani elimde olan bir şey yok. Yani yasak dedim çalıştığımız bölgede. Sonuç ne oldu? Tamam dedi gitti. 2 gün sonra seni buldu mu? Yok insti veremedim ki. Yani Ha. Veremedim sıkıntı. diyor. Aynen. Yaşadığın anılardan bahsettik dostlar. Yaşadığı anılardan Berkay dostumun yaşadığı anılardan bahsettik ama bir de bu aktarma olayı var. Ben size aktarayım deme olayı var. Yani bunu en kısa sürede yapmalı. Bunu yaparken neler yaşadın? Aktarma detaylarını bize aktarabilir misin? Tabii. Yani normal şartlarda müşteriyi aktarma hani müşteriyi kovma gibi algılanıyor dışarıdan. Evet. Hani sen beni başından salıyorsun gibi algılanıyor ama işin açığı öyle değil. Normal şartlarda her müşteri temsilcisinin yapabileceği belirli şeyler var. Hani bir müşteri temsilcisi oranın bütün her şeyini kontrol edemiyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ben şu konuda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Örneğin Vodafone evde internet kullanıyor birisi. Diyor ki ben Vodafone evde internet kullanırken Vodafone müşteri temsilcisini arıyor. Diyor ki ben Vodafone internette sıkıntı yaşıyorum. Ben sizi oraya aktarayım diyor. Mesela o yardımcı olamıyor. Onun gibi bir şey mi? Aynen. Yani şu normal şartta her operatörde aynı mıdır bilmiyorum ama bazı operatörlerde Bazı operatörlerde internet hatalarına bakan başka birim, paket yüklemeye teknik başka birim, paket, yani evet. teknik gibi farklı bölümler var. Onlara göre aktarım yapılıyor. Müşteri bize yapamayacağımız bir şey isterse aktarıyoruz direkt. Tam bu aktarma mevzusundan bahsediyoruz ya. Aktarırken
mesela bizim konuştuklarımızı da dinleyebiliyorlar mı? Öyle bir özellik var mı mesela müşteri temsilcisi onları başka bir noktaya aktardığında neler söylediğimizi duyabilir mi? Bunun kaç cevabı var? Yok. Duyulmaz. Çünkü araya telesekreterdeki müzik sesi geliyor. Evet. Müzik dinliyor müşteri. Biz de müzik dinliyoruz. Şimdi müşteri müziği dinliyor. O sırada Turkcell ya da Vodafone ya da Avea işte Türk Telekom bu üçünden biri aradığında seni dinleyebiliyor mu şeklinde sormak istedim. Çünkü şöyle bir durum var. Bak bu internet üzerinde hani çağrı merkezleri var ya böyle destek alabileceğin canlı çağrı merkezleri. Klavyeden yazdığın. Orada yazdığın bütün tuşları görebiliyormuş karşı taraf. Hani belki öyle bir durum varsa şeklinde sordum ben de. Anladım. Yani varsa bile yani bizim çalıştığımız yerde yoktu ama diğer operatörlerde olabilir. Hani hepsi çünkü aynı sistemleri kullanmıyor bilgisayarların. O yüzden farklılık olabilir. Dostum anlaşıldı. Peki bu anılardan bahsediyorduk ya. Ben bu anılar konusunda bir şey merak ediyorum. Bu arada sorularınız varsa değerlendirebiliriz dostlar. Yorumlar kısmında. Buyurun değerlendirebiliriz. Hiç korktuğun, tehdit aldığın bir çağrı oldu mu? Yani tehdit olmuyor da genelde küfür yiyoruz. Küfür. Öyle. Tam da ben de o noktadan bahsedecektim dostum. Küfür konusu. Küfür ediliyor mu? Sen küfür edebiliyor musun karşılığında? Edersen ne oluyor? Nasıl bir işleyiş var? Küfür yani küfür tabii biz edemiyoruz. Hı-hı. O sırada hattayken. Zaten iş yerinden çoğu atılan kişiler de zaten Küfür nedeniyle. bundan dolayı oluyor. Mesela ben bir müşteriyle görüştüğüm zaman Hı-hı. sonra hadi dedim git. Kapattık çağrıyı. Çağrıyı kapattıktan sonra o kişi tekrardan arıyor müşteri hizmetlerini. Diyor ki ben sizden önce görüştüğüm müşteri temsilcisinden şikayetçiyim. Bana küfür etti diyor. Ondan sonra bu ilgili birime gidiyor. Evet. Benim çağrım dinleniyor o günkü. Zaten saatini vesairesini görüyor benim sistemimde. İlgili birim. İlgili birim ne Küfür yapıyor? ettiyse benim çağrımı dinliyor. Çağrımın geçmiş kaydını dinliyor. Hı-hı. Küfür ettim mi? Bakıyor. Küfür ettiysem direkt istifamı veriyorlar zaten. Hata nedeniyle küfür ettin diyelim. Öyle bir şey oluyor mu? Hata yok mu burada? Yok. Sıfır hata. Yok. Hata da olsa yani küfür şöyle mesela yanlışlıkla bile küfür etsen müşteriye sen onu nasıl anlatayım? Yani müşteriyi ikna etsen bile Evet. o dinleyicileri ikna edemezsin. Yani adamı tutup da ben adama yanlışlıkla küfür ettim diyemezsin yani. Anladım. Dalga mı geçenler? Bak mesela yorumlarda Sinan Ergin bir zamanlar aynı mesleği ben de yaptım demiş değerli Sinan abicim. Ben de çok ilginç şeyler yaşamıştım bu mesleği yaparken. Neler yaşadınız abi onlardan bahsedebilirsiniz. Bir de Sinan abi Almanca yaptı bu mesleği. Hem Türkçe hem Almanca ana dili var kendisinin süper biridir. Eğitimle alakalı videolar İsterseniz dinlemek After Effects, Premiere Pro, Illustrator gibi kendisinin kanalını ziyaret edebilirsiniz. Hatta kendisiyle de bir canlı yayın yapmıştık. Ruhi Çenet'in video editörü kendisi. Çok başarılı bir insandır, süper bir insandır. Kanalını takip edebilirsiniz eğitim noktasında. Sen neler yaşadın diye bahsettik. Küfür olayından bahsettik. Küfürler psikolojini nasıl etkiliyor? Yani bir gün içerisinde ki hat sürecin ortalama 8, 9, 10 saat olsa bile hadi diyelim 12 saat olsun. Hani bir günün yarısı kadar çalıştığını varsayalım. Hı. Bir tane küfür yemiyorsun. Evet. Yani birden fazla yediğin için artık bir süre sonra vurdum duymaz oluyorsun. Artık buradan giriyor buradan çıkıyor gibi oluyor yani. Onlar sana küfür ettiğinde sen onları şikayet edebilme gibi bir durumun var mı? Maalesef. Yok. Bu adaletli mi peki? Onların sana küfür etmesi normal mi? Yani buna bir çözüm getirilebilir mi sence ileriki süreçte? Ne olur? Getirilemez çünkü şöyle bir şey var. Müşteri her zaman haklıdır diye bir şey var. Hani işletmelerde. Ya bence ben kesinlikle haklı olduğunu düşünmüyorum. Mesela bir müşterinin küfür edebileceği bir noktaya ulaşmasını ben haklı olduğunu düşünmüyorum. Bak Sinan abi ne demiş? Anlatayım, ben Almanca üzerine çalıştığım gibi Türkçe projelerde de çalışmıştım. Süper Online
Türkçe'de çalışmıştım. Şöyle bir şey yaşamıştım. Adam bizim merkezi önce aradı, sorunu çözülmedi diye, sorun çözülmediği için bir gün geldi binamızı bastı silahla. Böyle insanlar var demiş. Aslında sana Ama korktuğun, tehdit aldığın bir olay yaşadın mı şeklinde, o yüzden sormuştum. Var mı böyle bir şey? anladım. Hiç yaşamış mıydın? Baksana adamın silahla basmışlar mekanlarını yahu. Ya tehdit olarak hani seni öyle öldüreceğim, vuracağım, döveceğim değil de şey oluyor genelde. Bazı kişiler yapıyor onu da. Seni mahkemeye vereceğim. Ha. Yani sen benim işimi nasıl çözmezsin? Yani yapılabilecek bir şey yok. Hani senin yetkilerin artık hani mesela atıyorum ben telefonların misal veriyorum paket tanımlama bölümündeyim. Mesela öyle anlatayım. Paketleri tanımlıyorum. Hani o tarz basit işlemler yapıyorum. Adam bana geliyor diyor ki benim işte internetim bilmem ne hata. Hani yapamayacağım bir şey misal veriyorum. Adama yapamıyorsun bir şey. Adam da diyor ki sen niye çözemiyorsun? Hani adamlarda şöyle arayanların biraz empati kurması aslında bu sorunu kendinden çözer. Ha, evet. Silahla baskın milyonda bir ihtimaldir ama ben bunu bir kere yaşadım. Adam bir şekilde güvenliği atlatıp bizim çağrı merkezine kadar girebilmiş diyor. Çok ilginç yahu. Giriliyor. Çok Harbiden ilginç. giriliyor. Ben de yaşadım. Ama silahlı milahlı değildi. Bizimki biraz komikti. Biz moladaydık. Evet. Ee, Doğu taraflarının şeyine göre giyinmiş 3-4 tane kişi Ciddi geldiler misin? şeyin merkezin önüne. Merkezin önünde ben de herhalde dedim bir tanıdıkları falan var ya da birinden bir şey sorup bilgi alıp gidecekler sanıyorum. Adamlar orayı internet kafe sanıyor. İçeri giriyor hangi masaya oturalım diye soruyorlar. Oradaki yetkiliye. Biz bunu gördük gözümüzde mesela. Allah Allah. İnternet kafe sanıyor. Peki Berkay, şunu sormak istiyorum dostum. Bir çalışmak isteyen biri var diyelim. Neler önerirsin? Çalışmasını tavsiye eder misin bir çağrı merkezinde? Yani insanlarla iletişimi güçlü, sabrı güzel insanlar tabii öneririm. Rahat bir iş normal şartlarda. Sadece hani beyin yorgunluğu oluyor. Fiziksel olarak bir yorgunluk olmuyor. Sadece sabır. Yani tek orada çalışmak için yeterli gereken şey sabır bence. Evet, yani bir çağrı merkezinde çalışmak için sabrınız olması yeter diyor. Söyleyeceğin başka şeyler var mıdır dostum? Yayını bu noktada sonlandıralım diyorum. Onun dışında çağrı merkezlerinde hani şöyle bir öneri söyleyebilirim. Buyur. Mesela çağrı merkezini aradığınız zaman bir müşteri temsilcisinden istediğiniz bir şey müşteri temsilcisi yapamıyorsa o adama bağırıp söverek değil de hani bu adam bunu niye yapamıyor acaba diye sorsalar hani biraz empati hani yetkiniz mi yok acaba bu Canım işlemi yapmaya neden kardeşim benim. yardımcı olamıyorsunuz diye sorsalar zaten problem çözecek. Sadece empati yapmalara yeterli. Aslında var ya, çok süper bir şeyden bahsettin. Empatiyi normalde hayatımızın her noktasında kullanmamız gerekiyor ve bu noktada da kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla işimiz olabilir. Birçok kez arayabiliriz çağrı merkezlerini. Dediğin gibi gerçekten empati kurmak çok önemli. Çünkü bir insan bir işi yapamıyorsa o yapamayan kişiye söylemek yanlış olur, yapamadığını ya da işte sen yapamıyorsun diye onu suçlamayı. Çünkü o sistemsel bir hata olduğunda ne olacağı bellidir, yani o insan yapamıyorsa yapamıyordur. Yani en basitinden empatiyi de geçtim. Şöyle de düşünülebilir. Mesela bu adam bana yardımcı olmuyor. Atıyorum ben birine isteyerek yardımcı olmama gibi bir ihtimal yok. Hani istesem ben yardımcı olmak istedim bu adamı sevmedim deme hakkın yok. Sen orada Hmm, çalışansan mecbur yapmak zorundasın o adamın işini. Hani elinden geldiği kadarıyla. Yetkin varsa yapabileceğin bir işlemse senin birimine uygun bir iste yapar zaten. Ben yapmıyorum diye bir keyfi şey yok yani. evet. Berkay, gerçekten nitelikli ve eğlenceli bir yayın oldu aslında. Yarın 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Biz de yayınımızda Haldun Öztürk'le birlikte olacağız. Ve bu yayında da hem gençlikten hem de gezmekten bahsedeceğiz. Yarın 22.00'da hepinizi bekliyorum. Bu noktada arkadaşlar, algoritma çok önemli. Algoritmanın bizleri yükseltmesi amacıyla beğen butonlarını tıklayabilirsiniz. Berkay, sana da çok teşekkür ederim dostum. Süperdi. Ben teşekkür ederim. Eğlenceli bir yayındı. Kameran gitti. Gelir umarım. Bakalım. Heh. Geldi. Bu noktaya kadar
sevgili dostlar, bizi izledikleri için umarım eğlenmişlerdir. Yarın yine 22.00'da görüşmek üzere. Berkay, teşekkürlerimi sunuyorum dostum. Dostlar, esen kalın izleyici sevgili dostlarımız.